Herkese merhabalar. Bugün sizlere hem çok pratik hem de çok lezzetli bir çikolata soslu tavuk göğsü tarifi hazırladım. Hemen bu pratik tatlı tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle tatlımızın muhallebisini hazırlayacağız ve bunun için uygun bir tencerenin içerisine 125 gram katı yağ ya da tereyağı alalım. Güzelce yağımızı erittikten sonra üzerine 1 bardak unumuzu ilave edelim. 200 mililitrelik bardakla ben tam 1 bardak un ekledim. Eğer sizler muhallebisini daha akışkan kıvamlı seviyorsanız bir parmak eksik olacak şekilde ununuzu ekleyebilirsiniz. Yağ ile birlikte unu kısık ayarda ve sürekli karıştırarak unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Yalnız bu aşamada dikkat edelim, unun rengi değişmesin. Aksi halde muhallebiniz de koyu renkli olacaktır. Unun kokusu çıkana kadar yaklaşık 2 dakika boyunca kavurdum ve bu aşamada 1 litre kadar, yani yaklaşık 5 su bardağı sütümü döktüm. Sütümüz de soğuk olacak ve sürekli çırpma teliyle karıştırarak muhallebimizi koyulaşıncaya kadar kaynatacağız. Muhallebimiz hafif böyle kaynamaya başlayınca içerisine yine aynı bardak ölçüsüyle 1 bardak toz şeker ilave ediyorum ve başından ayrılmadan sürekli çırpma teliyle karıştırarak muhallebimi pişirmeye devam ediyorum. Tavuk göğsü tatlımızın dibinin tutmaması için böyle alttan karıştırmaya dikkat edelim ve başından hiç ayrılmayalım. Zaten muhallebimiz de kısa sürede kıvam alacaktır. Ve muhallebiniz hemen koyulaşınca kapatmayın altını. Şöyle üzeri göz göz kabarcıklar çıkarana kadar pişirmeye devam edin. Ve sonrasında gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olunca artık ocağımın altını kapatıyorum ve muhallebimi kenara alıyorum. Tavuk göğsü muhallebimizi şimdi güzel, daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek amacıyla güzelce mikserle çırpacağız. Bu aşama da çok önemli. Pürüzsüz ipek gibi bir muhallebi için yaklaşık 2 dakika boyunca muhallebinizi mutlaka çırpın. Muhallebinin içerisine 1 pakette vanilya ilave ediyorum ve mikserimin ilk olarak düşük ayarında, sonrasında biraz daha ayarını yükselterek 2 dakika boyunca güzelce mikserle muhallebimi çırpıyorum. Bu şekilde muhallebiyi çırptığınızda ipek gibi çok güzel bir kıvam elde edeceksiniz. Evet, muhallebim artık hazır. Ben bugün muhallebimi kare bir borcam içerisine dökeceğim. Sizler dilerseniz bu tarifi kuplara paylaştırarak da yapabilirsiniz. Ve öncesinde şöyle kare borcamımın altını birazcık suyla ıslattım. Ve sonrasında kenarda çırpmış olduğum tavuk göğsü muhallebisini borcamımın içerisine aktarıyorum. Söylediğim gibi ben borcamdan servisi kolay olması amacıyla ununu tam 1 bardak olarak ekledim. Ama sizler daha böyle akışkan kıvamlı bir muhallebi olmasını istiyorsanız ununuzu 1 parmak eksik olacak şekilde ilave edin. Ve kenara artık muhallebimi soğuması için alıyorum ve ben de bu arada üzeri için bir ganaj hazırlıyorum. Bir sos tavasının içerisine 1 paket kadar sıvı kremayı döküyorum ve sonrasında kaynatmadan böyle kaynama ısısına gelinceye kadar ocak üzerinde kremamı ısıtıyorum. Isıttıktan sonra kremamı kenara alarak çikolatayla buluşturacağım. Ben bu tarifimde 1 paket sütlü, 1 pakette bitter çikolata kullandım. Çikolataları şöyle elimle kırdıktan sonra ısıtmış olduğum sıvı kremanın içerisine alıyorum. Ve sonrasında sürekli karıştırarak kremanın sıcaklığıyla çikolataları güzelce bir eritiyorum. Ben bu tarifimde bu şekilde bir sos hazırladım. Sizler dilerseniz hazır çikolata sosu da kullanarak yine bu tarifi yapabilirsiniz. Böyle pürüzsüz bir kıvam elde edince artık ganajımız hazır. Evet, muhallebim de kenarda soğudu. Şimdi ganajı her yerine gelecek şekilde üzerine döküyorum. Yapmış olduğumuz bu çikolatalı ganaj çikolataya doyuran çok da lezzetli bir sos oluyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Çikolatalı ganajı her yere güzelce yaydıktan sonra artık kenarda tatlımı soğumaya bırakıyorum ve soğuduktan sonra buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında yaklaşık 2-3 saat kadar soğuttuktan sonra da servise hazır hale getiriyorum.
Ben soğuyan tatlımın üzerine biraz kakao serpiştirdim. Sonrasında da dilimleyerek üzerine Antep fıstığı döktüm. Sizler dilerseniz hiç kesmeden direkt büyük bir servis kaşığıyla tabaklara da bölüştürebilirsiniz. Ya da söylediğim gibi en başta kuplara dökerek de yine bu tatlıyı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi son hali de bu şekilde. Şöyle servis tabağına alarak da size kıvamını yakından göstermek istiyorum. Evet, altında yumuşacık muhallebisi ve üzerinde çikolataya doyuran sosuyla çok pratik, çok da güzel bir tatlı tarifini bugün sizlere sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.